Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık ipleri değerlendirebileceğimiz 2 şiş dikişsiz çok güzel, çok da kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde bu şekilde gördüğünüz gibi yarım artık iplerim vardı. Onları kullandım. Böyle iplerimi değerlendirdim. Şişlerim 3 numara ve modelimiz de şöyle. Gördüğünüz üzere çok şık, çok güzel, hoş bir model oldu hanımlar. Hem de dediğim gibi elimizdeki diğer patiklerden arta kalmış iplerimizi de değerlendirmiş oluyoruz böylece. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğin büyüklüğünü yan haroşa sayılarından ayarlayacağız hanımlar. Ön bölümleri aynı yapacağız. Daha büyük yapmak isteyenler yan haroşa sayılarını birkaç sıra fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de yanlardaki haroşa sayılarını birkaç sıra azaltabilir. Patiğimize burun kısmından başlayacağım hanımlar. Krem ipim ile şöyle 5 ilmek atacağım öncelikle. 5 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek attım hanımlar. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Şu bölüme. Geri dönüyorum. Bu bölümlerde tamamen haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu ilk sırada ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalarımıza da başlayacağız. Artırmalarımızı tam orta ilmek üzerinden yapacağız. Bakın 5 ilmek vardı. 2 sağda 2 solda. Tam ortadaki 1 ilmek üzerinden artırmaları yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 2 ilmekten sonra ortadaki 1 ilmeğimin içinden bakın 1 ilmek çıkarttım. Bu ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 3. ilmeğimi de çıkarttım. 1 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Böylece 5 adet toplam ilmeğimiz vardı. İlmek sayımız 7 oldu. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini normal haroşa yani düz olarak örüyorum. Geri döndüm ön yüzdeyim. Yine tam orta ilmekten artırmamızı yapacağız. Bakın orta ilmeğin yeri belli. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. İlk artırmayı yapmadan önce 2 ilmek örüp öyle artırmıştım. Şimdi 3 ilmek öreceğim. Sonraki sıra 4. Bakın şu 2. ilmeğim, 3. ilmeğim. Tam bu ortadaki ilmeğimin içinden yine bir ilmekten şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Böylece ilmek sayımız 9 oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemi bu şekilde yapılıyor. Tekrar sonuncu ilmeği de ördükten sonra geri döndüm. Yine ön yüzdeyim. Bu defa 4 ilmek örüp artırma yapacağım. Sonraki sıra 5. İlmek sayısı her seferinde yanlarda birer birer artıyor. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4. Bakın şu ortadaki ilmeğime geldim. Ortadaki ilmeğin yeri zaten şöyle belli. Bir ilmekten yine 3 ilmek çıkarttım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Böylece ilmek sayımız 11 oldu. Artırmaları bu şekilde yapacağız hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmaları yapacağız. Biz bu artırma işlemine hanımlar bakın şu bölümden bahsediyorum. Biz bu artırma işlemine şişimizdeki toplam ilmek sayısı 25 olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu bölümde 25 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Sonra buluşalım. Evet hanımlar ben 25 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. En son arka yüzde sonuncu ilmeğimi örmedim hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Şöyle. Ön yüzdeyiz. İlk modelimize şöyle koyu yeşil bir ip kullandım. Onunla başlayacağım. Renk geçişi olduğu için hanımlar bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Modelimizi kuracağız. Şöyle bir ilmek ördüm. Hanımlar yanına şöyle bir tane kremi örmeden alıyorum.
Sıradaki ilmeğimde bakın bir kremi öreceğim. Bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu yeşil ipimin ucunu da hemen şuraya düğümleyeyim hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Hatta yeşilin kendine düğümleyeceğim. Şöyle. Model böyle devam ediyor. Bakın bir tane krem örmeden alıyorum. Sıradaki bir yeşili şöyle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir krem örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Tekrar bir ilmek örmeden aldım. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Sıra sonuna kadar 25 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bu model 2 sırada kurulan bir model. Ön yüzde modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Tekrar bir krem örmeden aldım. Bir ilmeğe model yaptım. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde modeli kurduk. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden alıyorum. Bakın ipim karşıda. Ön yüzde. Kremlerimi örmeden alıyorum. Bu 3 yeşilin 3'ünü birden düzden keserek örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. 3 yeşilin 3'ünü keserek örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. 3 yeşilin 3'ünü birden keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizi yapıyoruz. Şöyle 3 yeşilin 3'ünü birden örüyorum. Şöyle. Bir kremi yine örmeden aldım. 3 yeşilin 3'ünü birden topluyorum. Bu model kurulumlarında ortada artırma yapmıyoruz hanımlar. Bunu da söyleyeyim. Şu an artırma yapmadık. 25 ilmek ile modelimizi ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra örmüş olduk. Şöyle hemen 3 yeşilin 3'ünü topladım. Bir kremi örmeden aldım. Tekrar 3 yeşilin 3'ünü birden topladım. Bir kremi örmeden aldım. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. İpimi kendime doğru alıyorum ve sonuncu ilmeğimi örmedim. Bakın ilk modelimizi yaptık hanımlar. İlk desenimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi model arasında krem ipimizle gideceğiz hanımlar. Bu aşamada krem ipimizle haroşa örmeyeceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Tam bu orta ilmekte yine krem ipimiz ile artırmamızı yapacağız hanımlar. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra artık yeşil ipimi kullanmayacağım. Yeşil ipimi burada kesiyorum. Rengarenk yapacağım için o yüzden kestim. Sizler iki renkli de yapabilirsiniz. İp kesmenize gerek kalmaz böylece. Bu şekilde şöyle ipimi kestim. Şimdi ortadaki ilmeğime kadar ilmeklerimi düz öreceğim. 25 ilmeğim vardı. Şimdi 24 ilmeğimi öreceğim. Tam ortadaki ilmekte 12 ilmeğimi öreceğim. Ortadaki bir ilmekte artırmamı yapacağım. Şöyle sayalım kaç ilmek olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bakın 12 ilmeğimi ördüm. Ortadaki bir ilmekte yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartarak artırmamı yaptım. Böylece 27 ilmek oldu. Şu kenarda da 3, 6, 9, 12 ilmek kaldı. Yine kalan 12 ilmeği örüyoruz. Model kurulumunda artırma yapmıyoruz. Model aralarındaki bu ön yüzde düz, arka yüzde ters krem ipimiz ile 2 sıra örüyoruz. Bu sırada artırma yapıyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Model aralarında bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Orta ilmekte artırmamızı yapacağız. Şu anda 27 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğime geldim. İp benden tarafta, sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Çünkü ön yüzde diğer rengimiz ile ikinci modelimizi kuracağız. Onun için de şöyle sarı ipimi ekliyorum hanımlar. İlk ilmeğimi renk geçişi olduğu için şöyle düz ördüm. Hanımlar, bu aşamada yapacağımız işlem şu. Bir önceki modelde bakın buradaki bir kremi örmeden almıştık.
Şu ipi de şöyle alayım. Bir ilmek örmeden almıştık. Şimdi örmeden aldığımız ilmeklere model kuracağız. Yani bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. Bakın bir önceki sırada model kurduğumuz yeşil ilmek. Onun üstündeki ilmeğimi örmeden alacağım. İkinci modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Model birbiri içine gelecek şekilde kaydırmalı kuruluyor. Şöyle sarımın ucunu da bağladım. Tekrardan bir ilmek örmeden almıştım. Yeniden bakın arada bir örmeden aldığım ilmeğin içinden yeşil modeli gösteriyorum. Buradan 3 ilmek çıkarıyorum. Bir tane örmeden aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar modeli yapıyoruz. Yine gördüğünüz gibi modelli bölümde artırma yapmıyorum. Sıra sonuna kadar modelimi kuruyorum hanımlar. Bir örmeden aldım. Bir ilmeğe modelimi yapıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Bakın modelin ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu 3 ilmeğin üçünü birden düzden keserek örüyorum. Bir krem örmeden aldım. İp karşıda. Bu 3 sarıyı birlikte topluyoruz. Kremleri örmeden alıyoruz. Arka yüzde modelin ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 2 sıradan oluşan modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir kremi örmeden aldım. 3 sarının üçünü birden topluyorum. Yine 3 sarının üçünü birden topladım. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağım için sarıyı şöyle aradan arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Bakın ikinci modelimizi de yaptık. Yine krem ipimizi alacağız hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi öreceğiz. Yine hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimi de kesiyorum. Ucunu düğümleyeceğim. Arkaya hanımlar tekrar model bitiminde gizleyeceğim bu iplerimizi. Evet. Şimdi ilmeklerimizi öreceğiz. 27 ilmeğimiz vardı. Tam ortadaki ilmeğimiz üzerinden artırmalarımızı yapacağız. Yani kenara bu defa 13 ilmek öreceğim. Çünkü 13 ilmek sağda 13 ilmek solda 26, 27. bir ilmek tam ortada oluyor hanımlar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmeğimi ördüm. Bakın tam bu ortada şeklimizde şöyle görünüyor bakın. Tam bu ortadaki bir ilmeği 3 tane şöyle ilmek çıkartıyorum buradan. Kalan 13 ilmeğimi örüyorum. Böylece ilmek sayımız 29 oldu hanımlar. Bu her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. 29 ilmeğimiz oldu şu anda. Ön yüzde artırmalarımızı yaptık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra artık hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bir diğer rengime geçerek aynı modeli kuracağım. Modelin yapılışı anlaşıldı diye umuyorum. Yine renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Tekrardan bakın hanımlar, burada bir önceki sarı modelde kenar ilmeğinden sonra hemen model kurulumu yapmıştık. Bu defa bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkararak modelimi kuruyorum. Model bu şekilde devam edecek hanımlar. 3. modele böyle başladık. 3. modeli ön yüzde bu şekilde yapacağız. Arka yüzde bu üçer ilmeklerimizi toplayacağız. Kremleri tekrar örmeden alacağız. Ön yüzde tekrar krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ve orta ilmekten artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Ardından 4. modele geçeceğiz. 4. modelde ben mavi kullanmışım. 4. modelde de şu alttaki pembeye bakarak kuracağız modeli. Kenar ilmeğinden sonra burada bir ilmek örmeden almıştık. Bu defa kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğe model kurulumu yapacağız. Yanındaki bir kremi örmeden alacağız. Model böyle devam edecek.
Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım renk renk. Toplam 6 tane modelimi yaptım. Şimdi buraya 6 adet modelimizi hanımlar yapalım gelelim. Model aralarında krem ipimiz ile artırmalarımızı unutmayalım hanımlar tabii ki. En son 6. modeli bitirelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben bu bölüme toplamda 6 tane modelimi yaptım geldim. Artırmalarıma da devam ettim. Şimdi artık burada yine ilk burun kısmında yaptığımız gibi sadece krem ipimiz ile haroşalarımızı öreceğiz. Şöyle krem ipimi aldım. İlmeklerimi haroşa öreceğim hanımlar. Orta ilmeğime kadar öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi de ördükten sonra en sonki rengimi de artık keseceğim. Ucunu düğümlüyorum buraya. Artık modelimizi bitirdik. Şöyle ipimizi çekiyorum artık. İlmeklerimizi şu orta ilmeğe gelene kadar haroşa olarak öreceğim. İpin ucunu da şöyle gizleyerek getirdim. Devam ediyorum. Orta ilmeğin yeri zaten belli, kendini gösteriyor. Bakın hanımlar, orta ilmeğimiz hemen şurada. Şöyle. Bu ortadaki ilmeğime yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde burada haroşalarımızı örüyoruz. Şöyle. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. İlmeklerin tamamını arka yüzde yine haroşa yani düz öreceğiz. Ön yüzde tekrar burada 2 diş haroşa olacak. Ön yüzde tekrar orta ilmeğe kadar öreceğiz. Orta ilmekte artırmalarımızı yapacağız. Yine haroşalara devam edeceğiz. Tekrar arka yüzde ilmeklerin hepsini sıra sonuna kadar öreceğiz. Burada böylece 2 diş haroşamız olacak krem ipimiz ile. Burada 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı ördüm geldim, artırmalarımı da yaptım. Şu anda 39 ilmeğimiz oldu. Artık şu mavi ipimize de geçeceğim bu sıramızda. Şöyle mavi ipimi ekleyeceğim hanımlar. Yine mavi ipimiz ile artırmamızı yapacağız ortadan. Artık mavi ile devam edeceğim. Krem ipimi kullanmayacağım. İlk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimi düğümleyeceğim buraya. Şöyle. Krem ipimi kesiyorum hanımlar. Videonun devamında dediğim gibi sadece maviyi kullanacağız artık. Şöyle. İlmeklerimizi yine tam ortadaki ilmeğe kadar öreceğiz. Son kez ortada artırmamızı yapacağız. Dediğim gibi 39 ilmeğimiz vardı. Son kez artırmamızı yapınca 41 ilmeğimiz olacak. Artık sonuncu artırmamız oluyor bu şekilde. Tam ortaya kadar ilmeklerimi örüyorum öncelikle. Bu şekilde hanımlar, şöyle baktığımızda orta ilmek evet tam olarak şurası. Bakın yeri belli burada. Bu orta ilmekte yine bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Arka yüzde artık bilek ayrımını yapacağız. Ön yüzde son kez artırmalarımızı yaptık. Evet. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. 41 ilmek var. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Sayarak gideceğim. 20 ilmek öreceğiz böyle. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu 20 ilmek bu şişte bekleyecek hanımlar şimdilik. Bu patiğimizin şurada sol kenarı oluyor. 20 ilmek bu şişte bekleyecek. Şimdi bir diğer şişim ile kalan ilmekleri öreceğim. Burada 21 ilmek kaldı. Kenarlardaki ilmek sayısı eşit olsun diye ilk ilmeğimi ördükten sonra öndeki 2 ilmeğimi şöyle keseceğim. Burada da 20 ilmek kalsın diye. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Sayarak gidelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Bakın burada da 20 kaldı. 20 ayırdık. Biz öncelikle patiğimizde şu sağ kenarı yapacağız. Sol taraftaki 20 ilmek bekleyecek. Önce sağ tarafı yapacağız. Baktığımızda mavi ile burada bir diş haroşamız oluştu. Sağ kenarımızı 20 ilmek ile devam ettiriyoruz. Tekrar buradaki 20 ilmeğimi ön yüzdeyim örüyorum. Dediğim gibi diğer taraftaki ilmeklerimiz burada bekliyor. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Evet, sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ilmeklerimin hepsini haroşa öreceğim. Böylece burada 2 diş haroşamız oldu. Mavi ipimiz ile 2 diş haroşa. Ben mavi kullandım ama sizler dediğim gibi bu patiği dilediğiniz renklerle kombinleyerek yapabilirsiniz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Baktığımızda ön yüzde 2 diş haroşamız var. Burada bu şekilde haroşalara devam edeceğiz 20 ilmek ile. Ben patiğimin şu kenarına hanımlar toplamda 18 sıra haroşa ördüm. Sizler 40-41 numara yapmak istiyorsanız 21 diş ya da 22 diş yani 22 sıra haroşa örebilirsiniz. Ben 35-36 numara yapmak istiyorum diyenler varsa da 18 değil de 16 ya da 15 sıra haroşa yapabilirsiniz. Ölçü bu şekilde ayarlanıyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarına toplamda 18 diş yani 18 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi burada ilmeklerimi artık kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar burada. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden yani buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi keseceğim. Gevşek bir şekilde. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarımıza açılmasın diye şöyle 2 tane sıkı bir zincir oluşturuyorum ve artık ipimizi kesiyoruz. Sağ kenara bitirdik. Şimdi hanımlar sol kenarımıza geçeceğiz. Yani buraya. Şu iç bölümden başlayarak şuradan ilmeklerimizi burada örmeye devam edeceğiz. Hemen ipimi ekleyeceğim buradan. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekil yapılıyor hanımlar. Hiçbir farkı yok. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Buraya düğümümü attım. Ön yüzdeyiz şu anda. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Haroşa olarak. Yine diğer tarafa 18 diş haroşa yapmıştım. Bu sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Evet, sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada da mavi ile 2 diş yani 2 sıra haroşamız oluştu. Buraya 18 sıra yapmıştım. Buraya da aynı sıra haroşalarımı yapacağım. Sizler de bu sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenarı da aynı şekilde tamamlayın gelin hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin sol kenarında 18 sıra haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Şimdi artık buradaki ilmekleri de keseceğiz. Yine sağ kenarda olduğu gibi burada da ilmeklerimizi gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim hanımlar bu şekilde. Şimdi burada bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmekten sonra kesmiyoruz. Bu ilmeğimi şöyle taban yapabilmek için bir tık daha uzun kapalı uçlu bir şişe taktım. Bu aşamada dileyen misinalı şişlerle de devam edebilir. Şimdi tabanımızı yapmak için hemen kenar ilmek yerleri var şuralarda, yanlarda. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartacağız patiğimizin tabanı için.
Bu şekilde. Şöyle baktığımızda burada 4, 8, 3 de burada 11 ilmek çıkartmışım. Bu aşamada hanımlar şu uca kadar, sonra şu burun kısmından, sonra diğer kenardan şu diğer uca kadar ilmekler çıkaracağız. Ben bu uçtan şu diğer uca kadar toplamda 87 ilmek çıkarttım. Sizler bu aşamada şu yanlardaki haroşa sayılarını benden fazla ya da eksik yapmış olabilirsiniz ayak numarasına göre. Buna göre sizin çıkartacağınız ilmek sayısı 87'den fazla olabilir ya da eksik olabilir. Yanlardaki haroşa sayısına bağlı olarak bu sayı değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben bu uçtan şöyle şu diğer uca kadar toplamda 87 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim hanımlar, sonra yeniden buluşalım. Evet hanımlar, ben diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi sırasıyla arka yüzde düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz, artık burundan başlayarak taban kesimlerine geçeceğiz. Toplam 87 ilmek vardı. Taban ayrımını dikkatli dinleyelim hanımlar. 87 ilmeğim var. Öncelikle buruna 7 ilmek ile başlıyoruz. 87'den 7 ilmek çıkartınca geriye 40 ilmek kalıyor. 40 ilmeği de 87'den 7 çıkarınca 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana paylaştırınca 40'ar ilmek düşüyor. Hani taban hesaplaması böyle yapılacak. Toplam ilmek sayısından buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkaracağız. Kalan sayıyı 2'ye böleceğiz. Yanlardaki sayıyı belirleyeceğiz. Burnumuzu yapabilmek için öncelikle kenardaki ilk 40 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeği ile birlikte toplam 40 ilmek. Bu şekilde buraya artık sizin kaç ilmeğiniz varsa bu ilk sağ kenardaki ilmekleri örelim gelelim. Evet, 40 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 40 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmekten sonra geri döndüm. Artık bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Ortadaki 7 ilmeği tekrar öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Bu burun kısmına 7 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Hanımlar, patiğimizin tabanı 11 ilmek olacak. 11 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekliyorum. 9 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tabanımızda artık 11 ilmek var. 11 ilmek ile kesimlere başlayacağız. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 11 ilmek var. 10 ilmeği öreceğiz. 11. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra hep dönüyoruz hanımlar. Hep ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 10 ilmek örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de kesimimi yapıyorum. Bakın hanımlar, tabanımız şöyle ilerleyecek 11 ilmek ile. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim, ardından topuğuna birlikte başlayalım.
Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi burada kalan 11 ilmek ile patiğimizin şu topuk kısmını öreceğim. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar, bu arka bölümde son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Ardından bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen buradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda yine ve yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Ardından geri dönüyorum. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız hanımlar. Son 2 kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği bu şekilde keseceğiz ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu tamamladım. Geldim. Şimdi son kenar ilmek yerlerine kadar yaptım. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Patiğimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı bir düzlüyorum. Şöyle. Sonra bir de zincir çektim. Patiğimizin kenarına tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim hanımlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık bir görüntüsü oluşuyor böyle. Hemen bunu nasıl yaptığımı da anlatayım. Bir tane zincir çekmiştim en son. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak buraya bir sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu zinciri burada şöyle topluyorum. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine batarak bunu sabitliyorum. Şimdi birini yaptık, ikincisini de yapalım. Önce sık iğne yapacağım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak zinciri burada topluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu deseni sabitliyorum. İkincisini de yaptık. Bu şekilde kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak zinciri şöyle topladım. Ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak bunu sabitliyorum buraya. Bu şekilde yapacağız. Patiğimizin çevresini böyle dolanacağız hanımlar. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım, geldim ilk başladığım yere kadar. Buraya bir tane zincir çekip artık ipimizi keseceğim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim, patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu şöyle sıkılayarak gizleyeceğim. Kaçırdık, tekrar yapalım. Bakın şöyle zincir çeker gibi şöyle bir güzel sıkılıyoruz ve gizliyoruz. Evet, patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran hoş bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim, birlikte patiğimizin duruşuna ayakta da bakalım. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Model böyle. Evet, yine güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.